yolları kapatmıştır. Tali yollardan git. Tamam tabii. Yalvarıyorum dayan. Dayan, konuşma. Mahir şimdi can kurtaran çağıracak, tamam. Mahir yetiş! Yalvarıyorum yetiş Mahir! Mahir yalvarıyorum can kurtaran çağır. Ölüyor babam, yetiş! Mahir babam ölüyor. Turgut'tan önce dosyayı bul kızım. Bağışlar. Gel Feridem, tamam çıkalım dışarı. Gel temiz hava. Mahir bırak, babam kaldı orada, babam orada kaldı. Yapma Feridem, yapma. Elimizden bir şey gelmez artık. Öldü babam. Turgut öldürdü onu. Onu Turgut öldürdü, bul onu Mahir. Bul ki cezasını çeksin, en az babam kadar o da suçlu. Yaptıklarını ödesin. Bulacağım Sevdam. Sana söz veriyorum, bulacağım. Onca zaman gözümün içine baka baka kandırmış beni. Bilemedim babam. Bilemedim. Sen dedin. Mani olmaya çalıştın ama göremedim ben. Kör olmuştu gözüm baba. Görmek istemedim. Tamam kızım. Ağlama artık. Nasıl ağlamayayım? Annemle oğlumun ölümünde parmağı varmış. Bir de utanmadan oğlumun hatırasını kullandı bana yanaşmak için. Nereden bileceksin kızım? Hı? Hepimiz hata yapıyoruz. Gaflete düşüyoruz karşımızdakini kendimiz gibi sanıp. Hadi bunları düşünme. Kahrettin kendini ya. Yüreğimize ateş düşüren adama gönül verdim baba ben. Seni, bütün sevdiklerimi ezip geçtim onun için. Hayat bu. Kendine bu kadar katı davranma. Hem unutma. Hiçbir şey senden daha kıymetli değil. Kaderin oyunu de geçti bitti de. Yanlıştan tez zamanda döndüm diye şükret. Ölmüş mü yoksa? Nefes alıyor. Yaralanmış sadece. Hastaneye götürelim hemen. Takip et de kaldıralım. Nereye gidiyoruz abi? Gazinoya mı? Ne gazinosu lan? Gazino mu kaldı? Mahir peşimizi bırakır mı? Sülük gibi yapışacak şimdi. Ne yapacağız abi peki?
Bir telefon kulübesi bulalım da Hasan'ı arayalım, bize para getirsin. Ondan sonra İstanbul aran bize zaten. Bu akşam gidiyoruz abi hemen. Yok lan. Zeynep'imle Ayten'imi almadan gider miyim bir yere? Önce onları alacağız, sonra hep beraber vın. Hadi bas! Yıkandın mı sen? Misler gibi koktun mu? Ha? Şimdi mamanı da hazırlayalım. Karnını bir güzel doyuralım. Ondan sonra ninnilerle uyutacağım. Oh, oh, oh. Meleğim benim. Güzelim benim. Feride Hanım iyi misiniz? Komiserim, Akgül hastaneye götürüyor arkadaşlar. Biz de olay mahallini araştırmaya başladık. Tamam. Gözünüzü dört açın. Tek bir kanıt gözden kaçmasın. Bulduğunuz her şeyi anında kayda geçirin. Tek bir kıl dahi kaybolmayacak. Emredersiniz komiserim. Biliyorum Feride Hanım. Şimdi sırası değil ama biraz daha iyiyseniz arkadaşlar ilk ifadenizi almak istiyorlar. Feride Hanım başınız sağ olsun. Sağ ol. Olayla ilgili birkaç sorum olacaktı. Geldiğinizde babanız vefat etmiş miydi? Hayır. Geldiğimde yaşıyordu. Ama çok kötü durumdaydı. Kanlar içindeydi. Peki yalnız mıydı? Ben geldiğimde babam yalnızdı. Yani babanızı öldüreni görmediniz. Hayır. Ama babam ölmeden önce bunu ona kimin yaptığını söyledi. Öyle mi? Evet. Babamı Korkut Ölmez kimliğiyle gizlenen Turgut Akın bıçaklamış. Babam cezaevine nakledilirken Turgut Akın babamı kaçırtmış. Kaçırtan derken neyi kastettiniz? Turgut Akın eski zanlı Necdet Güney'e babamı kaçırmasını söylemiş. Necdet Güney de babamı kaçırıp Turgut Akın'a teslim etmiş. Bunu bizzat Necdet Güney söyledi. Yasin komisere. Hatta şu an Yasin komiser onu karakola götürüp arkadaşlara teslim etmiş olmalı. Maalesef Feride Hanım. Anlamadım. Yolda bir kaza olmuş anlaşılan. Yasin komiserimi yoldan geçen vatandaşlar yaralı bulmuş. Hastaneye getirmişler. Nasıl peki? İyi mi? Merak etmeyin iyi. Ancak Necdet Güney ve adamı Selim ortadan kaybolmuş. Allah'ım ne zaman bitecek bu kabus? Ne zaman bitecek bu kabus? Tam her şey bitti derken yine elimiz boş kalıyor. Bakın. Bütün bu vahşetin arkasında Turgut Akın var. O yüzden onu acil bulmanız lazım. Mahir abi sizi yolun sonunda bekliyor. Siz araştırmaya devam edin. Ben Feride Hanım'ı evine bırakıp geleceğim. Tamam komiserim. Buyurun Feride Hanım. Bu ne beceriksizlik? Bu ne kifayetsizlik? Ne demek Belgin ortalarda yok? Hastaneden sonra nereye gittiğini bulamadık. Bulamamışlarmış. Bulamamışlarmış. 45 kiloluk kadın bizi alt etti demiyorsun da bulamadık diyorsun öyle mi? Kadın bir karış boyuyla adamını öldürdü. İzini kaybettirdi. Siz armut mu topluyorsunuz? Armut herifler! Bana bak. O kadın bulunacak. Parmak izlerim alınıp yok edilecek. Bu defa da elinizden kaçırırsanız
bana mazeretlerle gelirseniz... alırım o canını. Hem de gözümü bile kırpmadan. Anladın mı? Emredersiniz efendim. Ben emrediyorum da sen becerebilecek misin göreceğiz bakalım. Alo. Korkut Bey, Buyurun Halide Hanım. polisler geldiler. Sizi arıyorlar efendim. Hangi sebeple? Vallahi anlamadım ki. Bakan Bey öldürülmüş. Öyle dediler. Sizin öldürdüğünüzü söylediler. Saçma. Saçma. Neyse telefonu kapat. Bir daha gelen olursa nerede olduğunu bilmiyorum de. Tamam efendim. Siz böyle uyuşuk hareket etmeye devam edin. Bak millet benim peşime düşmüş bile. Kim efendim? Kim olacak? Mahir belası. Eve gelenler Mahir'le Feride olmalı. Mehmet Sayın Bey geberirken şehadet getireceğine besbelli benim adımı zikretmiş. Bir düşün bakalım. Ölürken benim adımı veren acaba parmak izlerinin yerinde söylemiş olabilir mi, olamaz mı? Olabilir. Kimliğimi ortaya çıkarmaları an meselesi. Elime basma tulumba gibi başını sallayacağına harekete geç. Mahirlerden önce o dosyayı bulman lazım. Yürü! Çıkarken de şoföre haber ver. Arabayı hazırlasın. Kilyos'taki eve gideceğim. Sen de oraya gelirsin. Bu iş kapanana kadar ortalıkta görünmemem lazım. Yürü! Alo, Benim Atıf. Atıf. Bakan Bey öldürülmüş. Öldürülmüş mü? Turgut, yakalanmış mı? Hayır, olay yerine polisler gelmeden kaçmış. Şimdi de her yerde seni aratıyormuş. Evde komşulardan haber geldi. Adamlar senin daireye girmiş. Ortalığı talan etmişler yani. Allah kahretsin. Parmak izlerini arıyorlar tabii. Bak Atıf, benim bir an önce yurt dışına kaçmam lazım. Ne oldu bu pasaport işe? Bak zaman daralıyor. Pasaport işi sabaha tamam. Otele getir, resepsiyona bırakırım. O ne demek ya? Pasaportu ellerinle getireceksin bana, sonra sınırdan çıkmama yardım edeceksin. Mümkün yok abla. Pasaport tamam ama ondan sonra yalnızsın. Saçmalama Atıf. Beni yarı yolda bırakamazsın. Kusura bakma. Bu işe bulaşanlar ölüyor. Benden bu kadar, bakarsın artık başının bir çaresine. Atıf, çıldırtma beni. Mahir yakalandı mı onu söyle bari. Atıf! Kahretsin. Babamı götürdüler Mahir. Mahir abi, var mı benlik bir şey? Sağ olasın kardeşim.
Yasin yaralanmış Mahir. Necdet'i götürürlerken olan olmuş gene. Onlar da Yasin'i bırakıp kaçmışlar. Nasıl Yasin? İyi mi şimdi? İyi abi merak etme. Galiba arabadan yuvarlamışlar. Ciddi bir şey yok demiş doktor. Ama tabii Necdet tüymüş. Feride Hanım, babanız ifadesinde Turgut'un parmak izleri bende demiş. Sakladığını belirtmiş. Mahkemeye gelecek demiş ama gelmemiş. Ölmeden önce dosyayı bul dediğine göre demek ki Turgut ele geçirememiş daha. Ben Turgut'u aramaya gidiyorum. Ben de seninle geliyorum. Abi olmaz. Tek değilim. Ekiple birlikte gideceğim. Malum sen de aranıyorsun. Biz arkadaşlarla bir bakalım. Eğer sıkışırsam ben sana haber veririm. Tamam. Dikkatli olun. Haberleşiriz abi. İyi misin Sevda? Değilim Mahir. Hiç iyi değilim. İçim karma karışık. Babam annemi öldürdükten sonra o da ölsün istedim. Anneme yaptıkları için, bütün suçları için cezasını çeksin, asılsın istedim. Ama bugün oraya girdiğimde, onu öyle kanlar içinde can çekişirken gördüğümde nefesi olmak istedim Mahir. Beni bırakmasın istedim. Sen evlatsın Feridem. Ne olursa olsun seveceksin tabii. Bir tarafın ne kadar kızsa da yüreğinde başka bir tarafın hep onu özleyecek. Bugün o öyle son nefesini verirken içimden bir parça koptu sanki. Kimsem kalmadı Mahir. Kimsesiz kaldım. Bu nasıl söz Feridem? O nasıl söz? Bak, ben varım. Çocuğumuz var. Biz büyük, güzel bir aile olacağız. Bir daha öyle deme. Bir şey mi istedin abla? Songül, sana bir şey diyeceğim ama aramızda kalacak. Tabii. Hadi söyle, öldürmeyin seni meraktan. Hamileyim ben. Ciddi misin? Ne güzel haber bu. Nesi güzel Songül? Abla niye böyle diyorsun? Karnımdaki bir sahtekarın, bir katilin çocuğu çünkü. Ben o adamın çocuğunu doğurmam Songül. Torun diye babamın kucağına veremem. Yarın gidip halledeceğim. Abla deme böyle. Bak şimdi kızgınsın. Ne olur iyice düşünmeden karar verme. Asıl doğurursam hata olur Songül. Yarın gideceğim ebe. Kararım katı. Sen sakın kimseye bir şey söyleme. Yarın sabahtan gideceğim. İdare et beni, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hadi iyi geceler. Aa baba uyumadın mı sen? Biraz kitap okudum kızım. Yatacağım şimdi. Ablan daha iyi mi?
İyi. Songül. Kızım. Bir şey mi var? Yok baba. Öyle aklım derslerde dalgın biraz. Hayırdır gece gece Selim? Hemen gelsin demişsin. Allah aşkına bir rahat ol Adnan. Bir sakin. Ya hep bir telaş, bir gerginlik. Bak böyle giderse fazla uzun yaşamazsın diyeyim sana. Sadede gelecek misin Selim? Seni buraya kutlama yapmak için çağırdım. Ne için? Mehmet Saim Bey. Hakkın rahmetine kavuştu. Öyle mi? Nasıl olmuş? Turgut yapmış diyorlar. Her yerde aranıyor. Ama ben peşine düşme taraftarı değilim. Bırakalım nereye gitmek istiyorsa oraya gitsin. Bizden uzak dursun da. Haklısın. Ulaşmayalım hiç. Eve mi götürüyorsun beni? Hayır Feridem. Bir uğrayalım, yanına eşyalarını al. Sonra yuvamıza gideceğiz. Ben o evde kalmam. Kalamam. Kalacağım desen de bırakmam ki seni. Sen benim karımsın. Yanımdan ayırmam seni. Günaydın. Günaydın. Erken kalkmışsın. Cenaze için. Birazdan çıkacağım. Kahvaltı yapalım. Ben götürürüm seni. Sen gelme Mahir. Onca acı yaşattı babam sana. Ben kızıyım, benim vazifem. Ama sen gelme. Seni yalnız bırakmam Feridem. Mahir babam devlet adamıydı. Cenazesinde mesai arkadaşları olacaktır. Gayri resmi çalışanları, senin peşinde olanlar. Eğer biri görürse geldiğini... Sen Turgut'u bul, yeter bana. Kemal'i aradım. Turgut sırra kadem basmış. Ne evinde ne mıntıkada izi tozu var. Ne yapacağız Mahir? Nasıl bulacağız Turgut'u? Babanın bahsettiği dosyayı bulmamız lazım Feride. Turgut'un parmak izlerini de bulup kimliğini ispat edersek... hakkındaki yargılama devam eder. Ve sonunda asılır. Kimsin ya ha? Efendim resepsiyondan size bir zarf gönderdiler. Bu ne? Bilmiyorum hanımefendi. Bir bey getirdi. Size teslim edilmek üzere resepsiyona bıraktı.
Ben hemen ebeye gidip geliyorum. Babam falan sorarsa komşuya gitti de pazara gitti de. Bir şey uydur. İşkillenmesin, tamam mı? Alo. Ayten, kavuştun mu kızına? Giderdin mi hasretini? Kavuşmasına kavuştum da neredesin sen Necdet? Bebeği getirdiler, Necdet tutuklandı dediler. Yok öyle bir şey. Yanlış haber gelmiş sana. O dediğin bir kere olur. Beni alıp içeri atacak adam daha anasının karnının doğmadı. Ölsem de bir daha girmem içeriye. Sen neredesin Necdet? Boş ver şimdi nerede olduğumu. Bu gece yanına biraz eşya al. Zeynep'imi de bir güzel hazırla. Kaçacağız buradan Ayten. Yepyeni bir hayat kuracağız kendimize. Sen iyice aklını oynattın galiba Necdet. Seninle hiçbir yere kaçmam. Sen bir kanun kaçağısın. Hem haber geldi, Süheyda ölü bulunmuş. Belli ki sen yaptın. Başlatma lan Süheyda'sından kaçağından. Ne dediysem onu yap. Kaçacağız işte. Senle ölsem de kaçmam. Evet, yeni bir hayat kuracağız ama Zeynep'le ben. Sen de tek başına ne yapıyorsan yaparsın, kendi başın çaresine bakarsın. Allah Allah. Sen hangi sıfatla yapacaksın acaba onu? Ha? Anası mısın, babası mısın? Ama ben babasıyım değil mi? Vallahi tek hamlede alırım onu elinden, ona göre. Elimden aldırırsan kim bakacakmış o bebeğe? Bakacak biri bulunur, sen hiç merak etme. Sen benim dediğimi yap, yoksa Zeynep'i rüyanda bile göremezsin. Anladın mı? Arayacağım gene. Vermeyeceğim seni. Allah'ım bir şey yapmak lazım. Baba! Kızım ne var halim? Bir şey mi oldu? Ablam. Baba ablamı durdur gidiyor. Nereye gidiyor? Kızım bir soluklandı. Anlat doğru düzgün. Baba ablam hamile. Ama kocasına kızdığı için ben bu bebeği doğurmam, aldıracağım diye tutturdu. Şimdi de ebeye gidiyor. Ne olur koş yetiş, engel ol. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Daha çok yeni. Bir aylık yoktur. Otur kızım, ben muayene edince anlarım. Allah Allah, kim ki? Kızımı çağır bana Ebe Hanım. İlknur'u. Baban seni bekliyor de. Hadi. Kızım, baban kapıda seni bekliyor. Duydum.
Ne oldu baba? Kızım gel seninle biraz konuşalım baba kız. Hı? Hadi kızım. İnanın çok derin bir üzüntü içindeyim. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Feride, bunu yapmak zorunda mısın arkadaşım? Zaten canın yanıyor, acı çekiyorsun, hamilesin. Gitsek daha iyi değil mi? Evlat olarak son vazifem bu Suna. Başın sağ olsun Feride. Sağ olun. Kim olduğumu bilmiyorsun tabii. Tanışamadık bu zamana kadar. Siz? Ben Cihan. Biz kardeşiz Feride. Kusura bakmayın, ben bilmiyordum yani, tanıyamadım. Sorun değil. Ben bu şekilde burada karşına çıkmak istemezdim. Tuhaf bir durum. Malum. Evet. Abi, Söyle abiciğim. senin adın Mahir mi? Niye sordun? Sen Mahir abiysen bunu sana vereceğim. Değilsen onu bulacağım. Benim aradın. Ver bakayım kağıdı. Kim verdi bunu sana? Şuradaki amca bana şeker de verdi. Nerede abi? Bilmem, gitmiş. Tamam abiciğim, sağ ol. Aradığım parmak izleri bende. Bunu Turgut da biliyor. O yüzden dosyayı alıp öldürmek için her yerde beni arıyor. Eğer onları sana vermemi istiyorsan önce beni Turgut'tan koruyacaksın. Sonra da sınırdan sağ salim çıkmamı sağlayacaksın. Ben de sana dosyayı vereceğim. Kabul ediyorsan 1 saat sonra Belgrad Ormanı'nın arka çıkışına gel. Belgin. Her şey üst üste geldi senin için. Onca kayıp, acı. Eğer istersen, yani izin verirsen ben yanında olmak isterim. Uygun bir zamanda oturup uzun uzun sohbet etmek isterim seninle. Sana soracak o kadar çok şeyim var ki. Senin hakkında, annem hakkında. Ben çok isterim. Yani oturup sohbet etmeyi, sizi tanımayı. Tamam o zaman. Ben senden haber bekleyeceğim. Bu arada şu sizli bizli konuşmayı kaldırarak başlayalım mı işe, ne dersin? Bu arada numaralarım burada yazılı. İlk fırsatta arayacağım. Tekrar başın sağ olsun. Sağ ol. Bak, ailen var işte. Tanımasan da bir kardeşin var. Gerçi ondan önce ben varım. Yasin var, Mahir var. Siz ne yüzle geldiniz buraya? Ha? Feride Hanım, iyi misiniz? İyi değilim. Hiç iyi değilim ve sizin de iyi olmanızı istemiyorum. Yaptığınız her şeyden haberim var benim. Siz de bu pis oyunun içindesiniz. Rica ederim kendinize gelin Feride Hanım. Biz buraya acınızı paylaşmaya geldik. Öyle mi? Bana daha çok suç ortağınıza veda etmeye gelmişsiniz gibi geliyor ama. Feride Hanım, ne söylüyorsunuz siz?
Bu ima ettiğiniz şey hiç hoşuma gitmedi. Yeri değil Feride. İma etmiyorum. İşbirliği yaptığınızı gözünüze bakıp açık açık söylüyorum. Saçma. Çok saçma. Bu sözlerinizi acınıza veriyorum Feride Hanım. Yo Selim Bey. Madem ki Hakime Hanım bir suçlamada bulunuyor, o vakit gereğini yapsın. Önce delili bulsun, sonra ispatlasın, sonra da hukuki yollara başvursun. Zira işleyişi benden iyi biliyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum, ben neyi nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum. Sizin bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak. Hak ettiğiniz cezayı almanız için elimden geleni yapacağım. Duydunuz mu beni? Tamam sakin olun. Cenazedeyiz biz. Tamam bırak. Terbiyesizler bir de gelmişler. Sen acıların en büyüğünü yaşadın. Bağrına bastın evladını, toprağa verdin. Ama bak sana Allah şimdi acılarını unutturacak bir hediyeyi veriyor. Başka bir evlat bahşediyor, iyi düşün. Bir caninin evladını baba. Yapma İlknur'um. Her alimden bir zalim doğar. Her zalimden bir alim. Anası babası kim olursa olsun her bebek masumdur. Senin karnında can bulurken, seninle nefes alırken kötüyü bilmeyecek. Doğduğunda göreceksin gözlerine daha günahın dokunmadığını. Kokusunu içine çekerken anlayacaksın. Cenneti ayaklarına serdi. Allah'ın verdiği canı kullanmaz. Sonra pişman oluruz. Ya babası gibi olursa baba? Ya ona benzerse? Onun gibi yalancı, acımasız, kalbi kararmış olursa? Onu sen kendi doğrularınla büyüteceksin. Tertemiz. Kalem değmemiş bir sayfa düşün. Sen ezber ettireceksin hayatı. Annesinden öğrenecek iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı. Onu en güzel şekilde büyüteceğinden hiç kuşkum yok. Ne yaptınız Arif? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda abi. Yani senin izinden gidiyoruz işte. Dediklerini yapıyoruz. Arif. Bir sıkıntı var. Yenge dün babasının evine gitti abi. Orada kaldı. Çıktığımda çok sinirliydi. Ne yapalım? Gidip alalım mı? Bırakın baba ocağında kalsın. Nasıl istersen. Ona göz kulak olun olur mu Arif? Ne yapıyor? Ne ediyor? Hepsinden haberim olsun. Tamam abi. Hadi eyvallah. Görüşürüz abi. Şu hale bak. Daha annemin yokluğuna alışamamışken şimdi de babam. Annemi benden aldığı için çok öfkeliyim ona. Yaptıkları aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. Ama çok garip, öldüğüne üzülüyorum.
Üzülmesen tuhaf olur Feride. Ne kadar kötülük yapmış olursa olsun. Sen onu ilk tanıdığında sadece babandı. Kahramanındı. Karanlıkta korktuğunda saçlarını okşayan en güvenli ellerdi. Gerisini düşünme artık. Yaptığı iyilikleri, sevgisini hatırlamaya çalış. Burada yatan senin baban. Beyefendi tanımadığın, bilmediğin öbür yüzü. Bırak öyle de kalsın. Hayır Suna. Belki babamın yaptıklarının cezasını çekmesini sağlayamadım. Ama bu işin içinde kimler var teker teker ortaya çıkaracağım. Yanlarına bırakmayacağım. Hayır. Sen burada mıydın? Ölene kadar diye söz vermedik mi Sevda? Senin bir başına bırakır mıymış? Bırakma Mahir. Hiç bırakma. Bazen adaletin bu mu dünya diye isyan edesim geliyor. Orhan yardım et bana ne olur. Ne oldu Ayten Hanım? Ne oldu? Hayırdır? Necdet aradı kaçmış. Seni de bebeği de alacağım gideceğiz buralardan diyor. Ne yapacağım ben? Tamam dur. Dur bir soluklan sen. Nerede olduğunu dedi mi? Yok onu demedi. Sadece gece geleceğim seni de alacağım bebeği de alacağım gideceğiz diyor. Orhan kurban olayım bir şeyler yap. Ben gelmem seninle dedim. Ama bebeği alır giderim sen onun hiçbir şeysin diyor. Tehdit ediyor beni. Çünkü beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyor biliyorum ben. Tamam. Sen merak etme. O seni değil biz onu köşeye sıkıştıracağız tamam mı? Sen yüreğini ferah tut. Yasin. Feride'yi eve sen bırakır mısın? Neden? Sen nereye gidiyorsun ki? Bir işim var. Halledip geleceğim. Ne işi? Bir şey mi oldu bana söylemiyorsun? Yeni bir şey mi öğrendin yoksa Turgut'la mı alakalı? Hayır Feride. Turgut değil. Peki ne? Belgin haber yollamış. Parmak izlerinin olduğu dosya ondaymış. Ne? Senden ne istiyor peki? Ha dosya bende dediğine göre sana verecek dosyayı ama bir şey karşılığında değil mi? Baksana şüfteye. Evet abi ne istiyor? Babasının ayrına vermez sana dosyayı. Onu korumamı. Seni ondan kim koruyacak? O kadın şeytanın ta kendisi kimden korkar ki? Turgut dosyanın onda olduğunu biliyor. Peşindeymiş. Belgin de benim onu sınırdan geçirmemi istiyor. Eğer bunu yaparsam parmak izlerini bana verecek. Nasıl yani? Senden onun kaçması için yardım mı istiyor? Delirmiş bu kadın. Cidden delirmiş. İstediğini yapmam lazım Feride. Yoksa Turgut hayatı boyunca özgür kalacak. Ya o ne olacak? Daha dün söyledin ikili oynuyormuş diye. Zaten bu dosyanın onda olması en büyük ispatı değil mi? Belli ki işin içindeydi. Babamı tanıyordu. Belki de beyefendi olduğunu biliyordu. Görünen o. Ama ona ihtiyacım var. Ne münasebet canım, ona ihtiyacı yok. Elindeki dosyaya ihtiyacım var. İnan ben senden daha sinirliyim Feride. Beni böyle iki arada bırakmasına çok kızıyorum. Ama ona mecburum. Eğer o parmak izleri elimizde olmazsa Turgut'un yaşadığını ispat edemeyiz. Bunca acı boşuna çekilmiş olacak. Hayır diyemem Belgin'e. O da bunu bildiği için haber yolladı zaten. Yani sen onu sınırdan geçireceksin, karşılığında dosyayı alacaksın, öyle mi? Oh ne âlâ. Sen o kadar suç işle, bir sürü pisliğe bulaş, sonra git yurt dışına yeni hayat kur kendine. Sevdam. Belki o kurtulacak. Ama karşılığında Turgut'u alacağız.
Ben biraz dışarı çıkıyorum. Odama kimse girmesin, tamam mı? Temizlikçi de dahil. Nasıl isterseniz hanımefendi. Yapma böyle Feridem. Onun kaçıp gitmesi benim de içime sinmiyor. Cezasını çekmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Ama önce elinden şu dosyayı almam şart. Tamam. İzin ver lütfen, ben de geleyim seninle. Ne yapılacaksa birlikte yapalım. Olmaz. O çok tehlikeli bir kadın. Hiç gözünü kırpmadan nasıl adam öldürdüğünü gördüm ben onu. Seni sevmediği de aşikar. Neden acaba? Feridem bak, sen de kadınsın. Damarına basarsak neler yapabileceğini az çok kestirirsin. Asla. Onun aklının işleyişi hastalıklı. Benim onu anlamam mümkün değil. İşte ben de tam bunu diyorum. Sırf bizi yan yana gördü diye bir kötülük edebilir. Veya dosyayı vermeden kaçabilir. O zaman her şey mahvolur Feride. Güzel kadın. Gideceğim. Dosyayı da alıp geleceğim. Sen beni evde bekle. Tamam mı? Tamam. Dikkatli ol. Merak etme. Hadi Feride gidelim artık. Biliyorum içinde fırtınalar kopuyor. O şiftenin yanına gitmesi bile delirtiyor seni ama ne yapsın, kadının eli güçlü. Hadi kızım sen dinlen biraz. Ben dükkana geçeceğim. Abla. Çok mu kızdın bana? Kızmadım. Gerçekten mi? Bilakis teşekkür ederim. Sen olmasan koca bir boşluk olacaktı şimdi içimde. Yeniden anne olmama vesile oldun. Bir aptallık yapmama mani oldun. Hiç kızar mıyım? Çok şükür. Sen en doğrusunu yaptın. Canım. Orada dur. Ah, üstü kalsın. Eyvallah abla. Geçmiş olsun ablam. Allah şifanı versin inşallah. Densiz. Gerizekalı. İyi yalnız gelmişsin. İnme inme. Devam edelim. Hadi gitmiyor muyuz?
Dosyayı göster önce. Anlaşma belli. Önce beni sınıra kadar götüreceksin. Diğer tarafa geçireceksin. Ben de sana dosyayı vereceğim. Bana bak. Bunca pisliğinden sonra seni özgür bırakacağım mı sanıyorsun? Sen bilirsin. Ben o sınırdan tek başıma da geçerim. Ben giderek iyilik yapayım dedim sana. Yeter. Senden de oyunlarından da bıktım. Ver şu dosyayı. Kabasın. Çok kabasın. Ver şu dosyayı, bitsin bu saçmalık. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Yanında getirecek kadar salak mıyım ben? Beni sınıra kadar götürürsen yerini söylerim. Ben özgürlüğüme, sen de dosyana kavuşursun. Tepeme attırma Belgin. Bak bana Mahir. İyice bak. Benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı, anladın mı? Şimdi ya beni sınıra kadar götür ya da o dosyayı unut. Bu kadar basit. Sakın. Sakın acıyarak bakma bana. Gidelim hadi. Nasıl güveneceğim sana? Güveneceksin. Başka çaren yok. Çekil önümden çocuğum. Manzaramı kapıyorsun. Şimdi Namık aradı efendim. Dediğiniz gibi Mahir cenazeye gitmiş. Ah Mustafa'cığım ah. Nasıl da tanıyorum bu Mahir'i. Avucumun içi gibi hem de. Mehmet Sayım ona onca şey yaptı. Bak gördün mü? Ama o sevdiceğini babasının cenazesinde yalnız bırakmadı. Bambaşka bir kafa yapısı var bu Mahir'ciğimin. Bir gün mutlaka çözeceğim. Ve başka? Mezarlıktan itibaren takip ettirdik. Mahir Belgin'le buluşmuş. Adamlarımız peşinde. İkisini de en uygun yerde temizleyecek. İşte böyle habere ben haber derim. Fevkalade, fevkalade. Söyle bakalım cancağızım. Yedek planımız da hazır mı? Evet efendim. Her şey istediğiniz gibi tertip edildi. Aferin. Sırtma. Saat kaç? 4. Ama Mahir gideri ne kadar oldu diye soruyorsan daha yarım saat oldu. Tamam Feride, bir şey demedim. Ben bir gözleme yiyeceğim. İsteyen var mı? Ben isterim, şöyle bol peynirli olsun. Feride? Yok, ben istemem. Sen de bir şey yesene. Böyle aç açına durulmaz. Karnında bebekle, yazık günah. Tamam, ben de yiyeyim bir tane. Peynirli olsun benimki. İyi misin Feride? Değilim Suna. O kadın Mahir'e aşık. İkisi yan yana olduğu sürece ben iyi olamam. Boş versene Feride. Bak şöyle düşün. Bu adam artık senin kocan ayol. O aşufteye mi kaldı? Kim yaptı bunu? Efendim? Bunu kim yaptı sana? Eski bir dost. Eski dosttan düşman olmaz derler ya. Yalan. En çok eski dost düşman olur.
Bilir çünkü yumuşak karnını. Seni nereden acıtacağını. İşine gelmedi mi, istediğini alamadı mı kıyamaz dediğin kıyar sana. Turgut mu o dost? Nereden çıkardın? Tanış olduğunuz belli. Belki de daha samimiydiniz. Bizimkisi iş ilişkisiydi. Ama o herkesi kullandığı gibi beni de kullandı tabii. Ben arkamı kollamasını çok küçük yaşta öğrendim. Biriyle çalışacaksam önce arkamı sağlam alırım. O parmak izleri de benim sigortam. Kime yaklaşsan bir çıkarım var. Kime el uzatsan arkasından bir hainlik çıkıyor. Sıcacık yuvanda. Ananın babanın gölgesinde yaşarsan anlamazsın tabii. Bunca zaman kandırdın beni. Ben sana kötülük getirecek hiçbir şey yapmadım Mahir. Yapacak olanı da haber verdim. Sana inanır mıyım bu saatten sonra? Aman ister inan ister inanma artık. Ben seni sevdim. Gördüğüm ilk andan beri sevdim. Aşka sevdaya tövbemi bozdum senin narına. Bir tek seni diledim. Bir tek seni istedim. Benim ol dedim. O yüzden Turgut'un beni kullanmasına izin verdim. Sırf seni hapisten kurtarabilmek için, kaçırabilmek için. O ne? Evlendiniz demek sonunda. Feride ve benle alakalı hiçbir şey seni ilgilendirmez. Bakalım Turgut bu haberi öğrenince ne yapacak? Ne saçmalıyorsun sen? Eski arkadaşlar ya. O bakımdan söylüyorum. Kimse yok. Tamam. Şimdi sakin ol. Güzel güzel konuş. Geleceğim de. Nerede olduğunu öğrenmeye çalış, tamam mı? Dur. Efendim? Hazırlığını yaptın mı Ayten? Evet. Evet Necdet. Hazırlanıyorum. Sen neredesin? Ya kızım boş ver benim nerede olduğumu. Kamil gelecek eve sana bir çanta getirecek. Çıkarken o çantayı da al yanına, tamam mı? Tamam. Saat tam 10'da parkın oraya git, mahalleye geçip. Orada bir taksi bekliyor olacak seni. O taksiye bin, seni alıp bana getirecek. Kızımla beraber tabii. Ben kendim geleyim. Sen nerede olduğunu söyle. Ne gerek var ki akşama kadar bekliyoruz? Ben bir şey atlar gelirim bir taksiye. Ya ne yapacaksın benim nerede olduğumu? Sen benim dediğimi yap. Saat 10'da, unutma. Ne dedi? Nerede olduğunu söylemedi Allah'ın cezası. Biri bir çift çanta bırakacakmış. Onu da alacakmışım. Ondan sonra gece 10'da evden çıkacakmışım. Nereye geleceğini de mi söylemedi? Hayır, bizim buradaki parka gidecekmişim. Bir taksi gelecekmiş, bizi alacakmış falan filan bir şeyler saçmalıyor işte. Allah kahretsin. Tedbirli davranıyor tabii. Orhan ne yapacağız? Şimdilik dediğini yapacağız. Başka çaremiz yok. Merak etme. Tamam mı? Faka bastıracağız onu. Necdet hapse girecek. Sen de huzurla hayatına devam edeceksin. Şu adamdan bir kurtulayım. Yemin ediyorum kurban keseceğim. Burada böyle oturup bekleyecek miyiz şimdi? Eve gidersek duvarlar üstüne gelir. Hava al diye geldik. Şu an beklemekten başka çaremiz yok. Bir de dua edebiliriz tabii. İnşallah Mahir bir aksilik çıkmadan dosyayı alabilir. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Canım arkadaşım benim. O kadar üzülüyor ki. Çok da haklı. İyi dayanıyor vallahi. Sen iyi misin? Canın acıyor mu?
İyiyim. İyiyim ben, iyiyim. Geçer. Nereye gideceksin? Bilmiyorum, hele bir sınırı geçeyim de. Belki Paris'e giderim. Belki de Roma'ya. Hep mecmualarda görürdüm de özenirdim bir gün gideceğim diye. Benzin almamız gerek. Götürmez mi sınıra kadar? Sence? İyi. Şu ileride duralım. Ben de bir tuvalete gideyim. Tuvalet nerede? Arka tarafta abla. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ne kadar vereyim? Dolduralım. Tamam abi. Kadınlar tuvaleti burası. Kör müsün? Konuş! Nerede parmak izleri? Arabada mı? Söyle! Yoksa keserim nefesini! Konuş cadı! Yalandır cadı. Onun bunun çocuğu it. Daha işim bitmedi seninle. Allah bereket versin abi. Bereketini gör. Sağ ol abi. İzlerin yerini söyle! Kahve! Gel lan buraya. Sakin gel. Hadi. Kaldır ellerini! Kalk hadi. Nerede kaldın? Ölüyordum. Ölmedin işte hadi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Turgut'un adamları. Parmak izlerini istediler. Nereden bildiler buluşacağımızı? Bana mı soruyorsun? Kime sorayım Mahir? Beni takip etmiş olsalar otelde çökerlerdi üstüme. Demek ki seni takip ettiler. Sen nereden geldin benim yanıma? Notumu nerede verdiler sana? Cenazede. Karını yalnız bırakamadın, adamlara yem attın. Hasbinallah. Turgut'u aptal mı sandın sen? Tabii ki tahmin etti senin cenazeye gideceğini. Taktı adamları peşine. Olabilir. Oldu bile.
İlknur, hoş geldin. Merhaba Erdal abi. Buyur, içeri geç. Toplamaya fırsatım olmadı. Otur lütfen. Nasıl gidiyor işler? Yoğun herhalde. İyi çok şükür. İşte bildiğin gibi değişen bir şey yok. Eve dönmüşsün. Nazif abiye uğradım. O söyledi. Evet, Hayırlısı olsun. sağ ol. Ha bu arada İlknur, istediğin zaman işin hazır. Yani seni bekliyor. Bıraktığın yerden başlayabilirsin. Sağ ol Erdal abi. Ben sana bir şey demeye geldim aslında. Yani yardımını istemeye. Tabii tabii. Yani elimden ne gelirse yaparım. Boşanmak istiyorum ben. Hemen. O adamın soyadını taşıyamam artık. Hallederiz İlknur. Merak etme. Çay içer misin? Doldurayım mı? Ben koyayım. Sen de ister misin? Olur. Teşekkür ederim. Ne var Mustafa? Maalesef haberler iyi değil efendim. Mahir ve Belgin kaçmayı başarmışlar. Aferin size. Bravo. Hepinize yıldızlı peki. 10 üzerinden 10. Adamlar ne yaptı? Hala takipte mi? Evet efendim. İyi o halde. Biz harekete geçelim. Madem birinci planı piş ettiniz, ikincisine bakalım. Sen Mahir'lere mi gidiyorsun? Evet, gidip orada bekleyeceğim. Sen ne yapacaksın Yasin? Ben bir Kemal'in yanına uğrayacağım. Aa, beni de bırakıverirsin o zaman. Ne gerek var canım, ben götürürüm seni, gel. Aa, sen niye yolunu değiştiriyorsun ki? Yasin komiser bırakır beni. Ha, tamam siz gidin. Zaten ben bir yere uğrayacaktım, şimdi hatırladım. Görüşürüz. Güle güle. Arabayla mı gideceğiz? Yok ben artık işsiz bir adamım. Önce tabanvay, sonra tramvay. Hadi bakalım. Bir dakika. Mahir, durdur arabayı. Ne oluyor orada? Bir terslik var. İneceğiz. Nereye? Birini arıyorlar belli ki. Büyük ihtimalle de benim. Kapıdan geçmeyeceğiz. Gizli geçeceğiz. Nasıl olacak o iş? Dosyayı istiyorsan in Mahir.
Ne zaman söyleyeceksin dosyanın yerini? Sabret, az kaldı. Bırak kolumu. Ne oluyor? İmdat! İmdat! Bırakın beni! Bırakın! Bizimle geliyorsunuz Feride Hanım. Kimsiniz siz? Nereden tanıyorsunuz beni? Bırakın! Beyler yavaş. Bu ne hoyratlık? İncitmeyin hakim hanımı. Bırakın dedim, bırakın! Feride kusura bakma, çocukların elinin ayarı kaçıyor bazen. Bırak! Bırakın dedim, bak çok pişman olacaksınız, bırakın! Turgut bırak beni! Ne istiyorsun benden? Gel cancağızım gel. Vaktimiz uzun. Bol bol konuşacağız. Bırakın beni! Niye yapıyorsun bunu Turgut ha? Niye yapıyorsun? Çok basit. İkimiz de aynı şeyin peşindeyiz o yüzden. Hadi yolcu yolunda gerek. Hayır. Bırak. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen çok pişman olacaksın Turgut. Bırak! Biriniz arabayı alın. Bırak. Ben bugün Erdal abiye gittim baba. Yanında çalışmaya mı başlayacaksın yine? O da olur belki de. Asıl boşanma davası için gittim. Öyle mi? İşlemleri hemen başlatacak. Durum ortada olduğu için zaten kolay olur dedi. Hayırlısı olsun kızım. Orhan gelmeyecek mi yemeğe? Bilmiyorum, bir şey söylemedi bana. Afiyet olsun. Hadi Mahir, olmadım daha. Buradan geçersin herhalde. Geçerim. Nereye? Önce dosyanın yerini söyle. Ben de veda ediyorsun sandım. Gidince söyleyeceğim, Mahir ölmedi ki. Yok öyle davran. Şimdi sınırı adımını atmadan söyleyeceksin. Yoksa gitmene izin vermem. Bırak şimdi dosyayı filan. Bak aranıyorsun. Bugün yarın yakalarlar seni. Ömrün çürüyecek hapislerde. Gel benimle. Hı? Geçelim şu sınırdan. En baştan başlayalım. Hiç bilmediğimiz bir ülkede yeniden tanıyalım birbirimizi. Ben yine seni severim. Sen de beni seversin belki. Yeter. Dosyanın yerini söyle. Seni Feride'den çok severim. Kendimden bile çok severim. Saçmalama. Niye? Ben sevemez miyim? Ama tabii doğru. Sevmeseydim iyiydi. Ne yapalım? Oldu bir kere. Yüreğe söz geçmiyormuş. Sevdim seni. Çok sevdim. Bir düşün. Bir adım ötesi özgürlük. İkimiz yeniden bir hayat kurabiliriz. Vazgeç Belgin, vazgeç. Biz Feride ile evlendik. Ömrüm onun, kalbim onun. İçimde sana karşı hiçbir his yok. Anla artık bunu. Olur. Ne bileyim, zamanla olur. Ben beklerim. Sen de beni sevmeyi denersin. Zorla sevgi mi olur Belgin? Onun benden fazla nesi var? Bırak aşkı meşki de dosyanın yerini söyle. Sonra da çek git.
20 yıldan fazla verdiler Mahir. 20 yıl. Bir ömür. Sen içeride çürüyeceksin, o dışarıda. Böyle sevgi mi olur? Madem seviyorsun, bırak kızı. O da umudunu kessin, yeni bir hayat kursun kendine. Gel benimle. Bak üçümüze de yazık olacak Mahir. Seninle hiçbir yere gelmeyeceğim. Derhal bana parmak izlerinin nerede olduğunu söyleyeceksin. Tamam anladım. Anladım Mahir, bırak kolumu. Canım yanıyor. Sardunya Oteli. 115 numara. Şiltenin altında. Her şey başka olsun isterdim Mahir. Elveda. Memur bey! Şurada sınırda tel örgülerin arasından bir kadın kaçıyordu. Işıkları tel örgülere çevirin. Sınır ihlali var. Hadi bütün devriyelere Karşı haber ver. Herkes alarm durumuna geçsin. Köpekleri getirin köpekleri. Bütün nöbetçiler alarm durumuna. Şu ileriden. İyi haber verdik size. İhlal var mı? Arka tarafları bekliyorlar. Karşı tarafa haber verin. Özlemişim seni Ferideciğim. Çek o pis bakışlarını üzerimden. Yüzüne tükürmemek için zor tutuyorum kendimi. Sen eskiden böyle kaba değildin. Neler oldu sana Ferideciğim? Hı? Hiç yakışmıyor, hiç. Al bunu da yanına. Hiç şüphe çekmeyelim. Yoksa Necdet'i kaçırırız. Bir daha da izini hayatta bulamayız. Dediği adam geldi galiba. Aç kapıyı, normal davran. Tamam mı? Hadi. Geldim. İyi akşamlar yenge. Sağ ol sana da. Sana bir emanet getirdim. Sağ ol. Necdet abim bir bak dedi etrafa. Yengen nasıl? Bebek nasıl bir kolaçan et dedi. Sağ olsun. Ama çok şükür her şey yolunda. Gördüğün gibi bir problem yok. Ben bir bakayım de. Necdet abim ayıp olmasın. Tamam iyi. Bak bakalım hadi. Hazırlanmışsın. Tamam yenge. İyi geceler sana. Sağ ol. Sağ ol sana da. Orhan. Orhan çık tamam gitti. Evine hoş geldin cancağızım. Getirin hakim hanımı. Bırakın. Bırakın ben kendim giderim bırakın. 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 Sen de hırçınlık yapma. Uslu usludur, anın tadını çıkaralım. Gerginliğe hacet yok değil mi?
Öyle bakma bana. Rica ederim. Efendim, izninizle ben gideyim. İşin başında durayım, sorun çıkmasın. Hadi bakalım. Dışarıda bekle. Parmak izinin peşinde olduğunu biliyorum. Ama bilmediğim bir şey var. Dosya bende değil Turgut. Elbette bunu biliyorum Ferideciğim. Karşıma bilmediğim şeylerle çıkarsanız o kadar mesut olacağım ki hayat bir o kadar egzantrik, bir o kadar heyecanlı olacak. Yeter, kes artık. Peki o zaman konumuza gelelim. Dosyayı cengaver arkadaşımız Mahir Kara kapmak üzere. Kendisi Belgin'le birlikte 2 adamı bertaraf edip sınıra ulaşmayı başardı. Zannımca şimdi Belgin dosyanın nerede olduğunu ona söyledi. Mahir dosyayı alacak. Ben de ondan alacağım tabii ki. Söz konusu olan Mahir olunca 2 kez düşünmek gerek. Hakkını vermek lazım, zorlu bir adam. Kolay kolay bana o dosyayı vermez, değil mi? Hatta asla vermez. Ama işin ucunda sen olunca biricik sevdası olunca yıkamayacağı engel, delemeyeceği dağ yok. Sevgili kocacığının. Bu arada tebrik ediyorum. Gerçekten, gerçekten tebrik ediyorum. Bütün samimiyetimle bravo. Kaşla göz arasında nasıl da evlendiniz öyle hemencecik? Çok merak ediyorum, nasıl da düğün? Hı? Anlatsana. Seni hiç alakadar etmez Turgut. Nasıl böyle dersin Feride? Nasıl? Sana olan hislerimi bilmiyormuş gibi konuşup canımı yakmak hoşuna mı gidiyor? Yıllarca sana nasıl büyük bir aşkla bağlı olduğumu bilmiyormuş gibi konuşma! Yeter, bir kelime daha duymak istemiyorum. Çünkü sen gerçekten benim midemi bulandırıyorsun. Sen böyle değildin eskiden Feride. Bana karşı farklıydın.
Ta ki o Mahir denen adam hayatımıza girene dek... Eğer kader karşımıza o adamı çıkarmasaydı... Biz seninle şimdi evli bile olurduk. Çocuklarımız olurdu. Saçını senden, gözünü benden alırdı. Asla. Asla seninle evlenmezdim. Sevgili bile olmazdım. Seni hiç sevmedim ben Turgut. Hep beni iten bir tarafım vardı arkadaşken bile. O yüzden sen o rüyayı boşuna görmüşsün. İyi akşamlar Hatem kızım. Sana da anne abi. Ayten yenge. Kimsiniz? Beni Necdet abim yolladı yenge. Arabaya geçelim, abim seni bekliyor. Ben alayım çantanı yenge. Sen geç. Emanet de burada mı? Bırakılan çanta. Evet. İyi akşamlar beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? 115 nolu odanın anahtarını istiyorum. Olmaz efendim. Yani odamız dolu. Başka bir oda vereyim size. Biliyorum. O odada kalan hanımefendi yolladı beni. Bir şey alıp çıkacağım. Mümkün değil beyefendi. Misafirimizin izni olmadan size anahtarı veremem. Haberi var diyorum arkadaşım. Anlatamadım galiba. Kusura bakmayın da doğru söylediğinizi nereden bileceğim? Bak arkadaşım. O odada kalan hanımefendi bir daha gelmeyecek. Ama nasıl olur? Hesabı kapamadılar. Çıkarken ayrılacağını da söylemedi bana. Orası senin meselen. Benim o odaya girmem şart. Hayat memat meselesi, anladın mı? Olmaz dedim. Siz anladınız mı? Ben o odaya gireceğim dedim. Ya efendi gibi anahtarı ver ya da kendim kırar girerim. Ne dersin? Ver şu anahtarı. Tamam mı? Aldınız mı istediğinizi? Sağ olasın. Nasıl bir hayra vesile oldum bilemezsin. Nerede kaldı lan bunlar? Geliyorlar abi.
Hoş geldin yenge. Uyudu mu? Evet, yolda uyudu. Sağ olasın. Sağ ol kardeşim. Sen şimdi durağa git. Çocuklar senin ödemeni yapacaklar, tamam mı? Tamamdır abi. Merak etme abi. Tamam. Sultanım. Yolcu yolunda gerek ha? Nereye gideceğiz Necdet? Nerede yaşayacağız yani? Memleketin her köşesi cennet sultanım. Paramız da var. Elbet başımızı sokacak bir yer buluruz yani. Hayırdır Barut? Yolculuk nereye? Lan sen beni sattın mı? Ha? Ya ne yapacaktım? Memleket dolaşacak mıydım sen gibi katille? Yanlış yaptın Ayten. İnsan bunu kocasına yapar mı? Yanlış yaptın Ayten. Hem de çok yanlış yaptın. Yaklaşmayın! Yaklaşmayın dinime imanıma gözünün yaşına bakmam vururum lan! Ver lan bebeğimi ver. Bebeğimi ver lan. Vururum lan bebeği yaklaşma! Ne yapıyorsun? Sen ne vicdansız ne insaniyetsiz bir adamsın. Kendi çocuğunu mu vuracaksın Necdet? Bu kadar mı kalpsizsin? Ayten abla. Arabaya geçsen. Abim kime canım dediyse canını aldı. Vay be! Kardeşime bak benim kardeşime! Karnımı deşmeye gelmiş! Sen de mi bu akbabalarla iş tuttun lan? Ha? Akbaba kim ya? Sen benim ömrümü yedin lan, Akbaba kim? Ha? Her şeyime mani oldun sen benim. Hayatta güzel, iyi bildiğim ne varsa senin yüzünden kaybettim abi ben. Okulumu, geleceğimi beni mahvettin sen. Abiliğin de batsın, sen de bat. Geri bas! Geri bas lan! Geri bas! Lan! Lan! Tuzak mı kurdunuz lan siz bana? Kızım nerede Osman? Kızım nerede Orhan? Yolun sonuna geldin Barut. At silahını. Geri bas lan! Kaç tane adamız burada? Ateş edersen önce sen yanarsın Barut. Yerim seni. Yerim seni. Songül şuna bak. Ne kadar tatlı, ne kadar masum. Minicik. Belki abimle sizin de çocuğunuz olur. Kim bilir? Sen ne güzelsin, sen ne güzelsin. Kızlar, ne yapıyorsunuz bebeğin başında? Seviyoruz abla. Ama dokunmadan. Hadi kalkın bakayım. Uyandırmışsınız zaten. Hem öyle bakılmaz, nazar eder. Ama çok tatlı. Öyle. Songül dedim. Hadi uyutalım artık. Saat kaç oldu? Kalk bakayım. Bırak lan bırak! Ulan Osman var ya, kimseyi değil seni yakacağım seni. Kes lan sesini, bin şu arabaya. Elinden geleni ardına koyma. Osman, siz Ayten ablanla bize gidin. Biz de şunları karakola paketleyelim. Tamam abi. Bunu yaz bir yere lan! Bunu yaz, bunu ben yazdım, sen de yaz Osman Efendi! Gün olup karşı karşıya geldiğimiz zaman sana bunun hesabını soracağım! Sor abi. Gelelim karşı karşıya. 1000 kere de gelsek ben yine gurur duyacağım yaptığımla. Soracağım lan bunun hesabını sana! Beklerim. Yakacağım seni! Kapa, ağzını kapa, ağzını. Zor. Ne olursa olsun insanın canı yanıyor biliyorum ama... biz doğru olanı yaptık Osman. İnsanın kendine ettiğini düşmanı edemez be abla.
Abi müjdemi isterim. Ne oldu Kemal? Mahir abi aradı, parmak izlerini almış. Buluşacağız. Oh be, sonunda. Aferin Mahir'e. Hadi gidelim hadi. Sınırı geçerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından ihbar edildi. Şüpheliyi yakaladık, merkeze geliyoruz. Hadi bakayım beyler. Geldik yolun sonuna. Sen de bu yolun testisisin Orhan. Bugün değilse yarın kırılırsın. İşte o zaman benim yanıma düşme. Ben başımın çaresine bakarım Barut. Sen kendi arkanı kolla. Acıktın mı Feride? Ne alemdesin? Sen bilirsin. Sonra bana burada iyi bakmadılar falan deme. Çok üzülürüm. Mahir. Başarmışsın. Belgin'den haber var mı? Yakalanmış abi. Demin aldık haberi. Kaçsaydı kendimi hiç affetmezdim. Kardeşim, bunu sağlam bir yere teslim etmemiz şart. Bu Turgut'un parmak izleri sizin karakolda alınmıştı. Hani korkutum diye çıkıp geldiği vakit. Duruyor mudur onlar? Duruyordur abi, duruyordur. Hemen karşılaştıracağız. Dikkat et Yasin. Sen hiç merak etme. Gözüm her zaman üstünde olacak dosyanın. Hadi siz de gidin. Ben de Feride'ye haber vereyim, içi rahat etsin. Eyvallah, dikkat et. Allah'ım şükürler olsun. Ne oldu arkadaşım sana? Mahir mi adın abi? O musun sen? Evet, sen kimsin? Abi tanımadığım etmediğim adamlar yolumu kestiler eve dönerken. Ulaklık etmemi istediler. Sana haberleri varmış. Olmaz dedim, bir araba dövdüler. Ne dediler? Bir kağıt. Yok, bir dosya varmış sende. Onu istediler. Dosyayı getirmezse Feride. Feride'yi unutsun, öldürürüz dediler. Başka ne dediler? Vallahi başka bir şey demediler abi. Dosyayı getirsin, Feride'yi alsın dediler.
Bir de bir adamın ismini söylediler. Turgut'muş. Onun yanındaymış Feride. Sen bilirmişsin.